Apple'ın uygun fiyatlı minik canavarını, yani benim de yaklaşık 4 ay boyunca aralıksız bir şekilde kullanmış olduğum iPhone SE 2020, 2022 yılında halen almaya değer bir cihaz mı? Batarya performansı, kamera deneyimi, oyun performansı, bunların hepsine çok yakından bakacağız. Baktığınızda iPhone SE 2020'yi şu anda ikinci el olarak 6500-7000 TL bandında, hatta 6000 TL civarında da gayet temiz kullanılmış, pil sağlığı olarak da %95'in üstündeki modelleri bu fiyat bandında rahatlıkla bulabiliyoruz. Bildiğiniz gibi artık Apple'ın resmi sitesinde iPhone SE 2020'nin herhangi bir satışı yok. Artık fiyatları da tamamen satıcılara kalmış durumda. Buna bağlı olarak da şu anda baktığınız zaman 10.000 TL civarında iPhone SE'nin sıfırını bulabiliyoruz. Sıfır fiyatıyla kesinlikle hiçbir şekilde önerebileceğim bir cihaz değil. Zaten biz de bu videoda ikinci el üzerindeki 6000 TL'lik fiyatıyla, 6500 TL'lik fiyatıyla değerlendirmeyi yapacağız. Dediğim gibi sıfırına hiçbir şekilde yanaşmanızı önermiyorum. 10.000 TL civarında Android tarafında iPhone SE'den çok daha iyi cihazlar bulunuyor. İkinci el iPhone alırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar neler? Bununla ilgili çok detaylı bir video yapmıştım. Onu da kartlar kısmına koyacağım. Mutlaka izlemenizi öneririm. Bu serinin devamı için videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz daha fazla uzatmadan iPhone SE 2020'nin incelemesine tasarımla başlayalım. Şimdi ilk olarak cihazımızın tasarım detaylarıyla başlarsak, iPhone SE, iPhone 7 ve 8 serilerinde alıştığımız ekran kasa oranı ve aynı kasa boyutuyla karşımıza çıkıyor ve iPhone 8'den de tasarım yapısı itibariyle tek farkı, güncel iPhone modellerinde de gördüğümüz arka kapaktaki Apple logosu kasanın tam orta bölümüne entegre edilmiş durumda. Renk seçeneği olarak da cihazımızda kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere 3 farklı renk bizleri karşılıyor. Açıkçası özellikle iPhone SE'nin kırmızı renkli versiyonu diğer renklerine nazaran cihaza biraz daha hoş bir görünüm katıyor. Malzeme yapısı noktasında da telefonumuz amiral gemisi düzeyinde üst segment premium bir yapıya sahip. Burada arka kapağımız cam, çerçevelerimizde ise 7000 serisi alüminyum malzeme yapısı kullanılmış. Dostlar, iPhone SE'yi elinize aldığınızda bize metal hissiyatını çok net bir şekilde hissettiriyor. Kalınlık ve ağırlık kısmında da iPhone SE 7.3 mm'lik kalınlığa ve 148 gramlık ağırlığa sahip. iPhone SE'nin günümüzdeki çoğu telefondan çok daha hafif olduğunu söyleyebilirim. Telefonu tek elle kullansak dahi hiçbir şekilde elimizi yormuyor. Kalınlık noktasında da ideal bir seviyede olduğunu belirteyim. iPhone SE'nin ön yüzüne bakarsak burada iPhone 6'dan beri süregelen oldukça kalın çerçeveler bizleri karşılıyor. Bence bu tam ekran olmayan çerçeveli tasarım anlayışı cihazın bütünlüğünü bozuyor ama bu klasikleşen tasarımı seven bir kitle de var. Yani eski bir iPhone kullanıcısıysanız veya iPhone SE'deki bu çerçeveler ve home tuşu sizin hoşunuza gidiyor olabilir. Tasarım konusu öznel olduğu için ben burada sadece kendi görüşümü belirttim. Şimdi telefonumuzun ekran kısmına geçersek, piyasanın en küçük ekranıyla karşımıza çıkan iPhone SE, Apple'ın Retina olarak adlandırdığı 4.7 inç boyutunda IPS LCD panelle gelen ve HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 60 Hz tazeleme hızına da sahip ve inç başına düşen piksel yoğunluğu noktasında da 326 ppi'lik değerle önümüze çıkan bu ekran DCI-P3 renk kuzeyi desteğini de bünyesinde barındırıyor. Dostlar, burada ekranın çözünürlüğü kağıt üstünde gerçekten günümüz teknolojisinin çok gerisinde gibi gözükebilir, fakat kullanım deneyimi açısından kesinlikle pikselleri sayabileceğiniz derecede veya soluk, kalitesiz bir görsel deneyim sunan bir ekranla gelmiyor. Ekranımızda renkler gerçeğe yakın bir şekilde gösterilebiliyor. Burada Apple gerçekten kaliteli bir IPS panel kullanmış. Bence SE 2020'nin ekran yönündeki en büyük dezavantajları 60 Hz'lik yenileme hızının sunulması ve bunun yanında ekran kasa oranı olarak da %65 gibi çok düşük bir seviyede kalması diyebilirim. Bunlara ek olarak parlaklık oranı olarak da cihazımızda 625 nitlik bir değere ulaşabiliyor. Güneş ışığı altında ekranı görme konusunda çok fazla zorluk yaşamadığımızı belirteyim. Dostlar, eğer ekran birinci önceliğinizse, yani telefondan çok fazla dizi film izlerim, YouTube'da takılırım diyorsanız iPhone SE'yi kesinlikle almanızı önermem. Çünkü hem ekran boyutunun küçük olması hem de kalın çerçeveleri nedeniyle herhangi bir video veya dizi film izlediğinizde görsel bütünlüğü bozan detaylardan diyebilirim. Şimdi ekrandan telefonumuzun en iddialı olduğu alanlardan birine, yani kameralarına geçersek, iPhone SE'de arka tarafta tekli bir kamera sistemini görüyoruz.
Bu kameramız 12 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram değerine sahip olan HDR yapay zeka ve portre modu destekli oldukça kaliteli bir sensörle karşılaşıyoruz. Bu kamera fotoğraf çekim kalitesi olarak şu anda bulunduğu 5000 TL bandındaki en iyi cihazlardan diyebilirim. Işık kaynağının yeterli olduğu ortamlarda fiyatına oranla çok iyi bir performans veriyor. Renkler olması gerektiği gibi gerçeğe yakın bir şekilde önümüze çıkıyor ve fotoğrafların detaylarında da kayıp yaşamadığımızı söyleyebilirim. Zaten SE 2020'nin ana kamerasının iPhone 11'in ana kamerasıyla yazılımsal birkaç farklılık haricinde de aynı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ışığı doğru bir şekilde aldığınız zaman çok kaliteli kareler yakalayabiliyoruz. Düşük ışık performansı olarak da App Store'da NeuralCam adlı bir uygulama var. Eğer o uygulamayı indirirseniz düşük ışıkta işlemcimizin yapay zeka desteğini kullanarak çok güzel bir performans elde edebiliyoruz. Şimdi iPhone SE'nin ön kamerasına bakarsak maalesef burada iPhone 8'de birebir aynı kamera bizleri karşılıyor. Sadece yazılımsal olarak portre modu eklenmiş durumda. 7 megapiksellik f2.2 diyaframla gelen HDR ve yapay zeka destekli bir kamera burada kullanılmış. Cihazımızın video çekim performansına bakarsak kamera konusundaki en etkili olduğu taraf video performansı diyebilirim. Burada 4K 60 FPS'te OIS desteğiyle birlikte oldukça başarılı videolar çekebiliyoruz. Bunun yanında yazılımsal olarak sinematik stabilizasyon ve EIS desteğimiz bulunuyor. Özellikle hareketli çekimler yaptığımızda iPhone SE'nin kamerası titreşimleri engelleme konusunda gerçekten çok iyi bir seviyede. İçerik üretmeyi düşünüyorsanız, bütçenizi daha yukarılara çıkartamıyorsanız da iPhone SE gayet yeterli olacaktır. Dostlar, özellikle SE 2020'nin video performansı konusunda bu fiyatlara alabileceğiniz en başarılı cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bence kamera tarafındaki tek eksi yönü ultra geniş açı lensinin olmaması. Yani eğer geniş açılı çekimler yapmayı düşünüyorsanız iPhone SE bu konuda biraz zayıf kalıyor. Dostlar, ama bence iPhone SE'nin ana kamerasının genel bir kullanıcının çoğu ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacağını düşünüyorum. Şimdi kameradan donanım tarafına geçtiğimizde burada iPhone 11 serisinde de bulunan Apple'ın A13 Bionic işlemcisi karşımıza çıkıyor. Bu işlemcimiz 3. nesil Neural Engine yapay zeka sistemiyle birlikte 6 çekirdekli bir yapıya sahip. İşlemcimizin teknik detaylarına girmeden gündelik kullanımda ve oyunlarda bize nasıl bir performans verdiğine bakarsak öncelikle PUBG'de neredeyse tüm ayarlarda 60 FPS'te rahatlıkla oynatabiliyor. Ultra HD'de de 45 FPS'te oynayabiliyoruz ve oyun deneyimi açısından da yoğun patlama sahnelerinde ve kalabalık ortamlarda da hiçbir şekilde FPS drop'u yaşamadan oldukça kararlı ve akıcı bir performans aldığımızı belirteyim ki grafikleri yükselttiğimizde de performansta iniş çıkış yaşamıyoruz. Fakat SE 2020'nin bataryası özellikle PUBG, Call of Duty Mobile gibi yüksek grafikli oyunlarda bizi biraz üzebiliyor. Açıkçası arada bir oyun oynamayı düşünüyorsanız SE 2020 size yeterli gelecektir, ancak yoğun bir şekilde oyun oynuyorsanız kesinlikle iPhone SE'yi almanızı önermiyorum. Çünkü ortalama 3,5 saatlik PUBG sonrasında bataryamız tamamen bitmiş oluyor. Bunu göz önünde bulundurmanızda fayda var. iPhone SE'nin gündelik kullanımdaki deneyimine bakarsak burada yeni gelen güncellemelerle birlikte de halen çok performanslı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. iPhone SE'nin RAM kısmında 3 GB RAM ve buna eşlik eden 64, 128 ve 256 GB'lık 3 farklı depolama alanı bizlere sunuluyor. Buradaki 3 GB'lık RAM sizi kesinlikle korkutmasın. Çünkü iOS ekosisteminde bu RAM miktarı herhangi bir problem yaşatmıyor. Gerek uygulamaların yükleme hızlarında gerekse arka planda uygulamaları açık bıraktığımızda bir yavaşlama, donma, takılma problemi yaşamıyoruz. Yani genel kullanımda iPhone SE bize çok tepkisel bir deneyim sunuyor. Küçük boyutuyla birlikte de tek elle kullanması da oldukça kolay. Dostlar, performans konusunda iPhone SE'nin en az 4-5 sene daha sorunsuz şekilde götüreceğini düşünüyorum. Eğer uzun ömürlü kullanım için bir cihaz alacaksanız iPhone SE kesinlikle mantıklı bir seçenek. Şimdi batarya kısmına geçersek burada 1821 mAh'lik bir batarya önümüze çıkıyor. Hızlı şarj kısmında 18 Watt desteğine yer verilmiş. Cihazımızda 30 dakikada %50 oranında, 1 saat 44 dakikada ise %100 oranında doldurabiliyoruz. iPhone SE'nin batarya performansı olarak da oyun oynamadan gündelik bir kullanımda 6 saatlik ekran sürelerini bize rahatlıkla verebiliyor. Eğer parlaklığı yüksek seviyelerde kullanıyorsanız bu ekran süresi 5 saat civarına kadar düşebilir ama genel ortalamada 6 saati yakalayabildiğimizi belirteyim. Fakat burada oyun odaklı bir kullanımda bu süreler neredeyse yarı yarıya düşüyor. Açıkçası batarya performansı
performansı olarak ben iPhone SE'yi pek fazla beğenmiyorum. Ancak eğer telefonu çok yoğun bir şekilde kullanmıyorsanız akşama kadar götüreceğini söyleyebilirim. Bataryadan telefonumuzun güvenlik seçeneklerine bakarsak burada yalnızca home tuşuna entegre parmak izi okuyucu bizlere sunuluyor ve bu parmak izi okuyucumuz gerçekten çok stabil ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Açıkçası içinde bulunduğumuz pandemi sürecini düşünürsek Face ID'ye göre Touch ID sensörü daha pratik bir çözüm diyebilirim. Burada parmağımızı dokundurduğumuz anda ekranımızın kilidini çok hızlı bir şekilde açabiliyoruz. iPhone SE hoparlör noktasında ise stereo hoparlörlerle karşımıza çıkıyor. Bu hoparlörler hem ses yüksekliği olarak hem de seslerin doygunluğu tarafında güzel bir performansı bizlere verebiliyor. Dostlar, iPhone SE ses performansı açısından gerçekten başarılı. Hoparlör konusunda çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Kablosuz bağlantı özelliklerinde ise iPhone SE'de Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojisine yer verilmiş. Maalesef cihazımızda 5G desteğimiz bulunmuyor. Buna ek olarak suya ve toza karşı dayanıklılıkta IP67 ile korunan iPhone SE 1 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Yazılım tarafında ise iOS 13 ile duyurulan iPhone SE en az iOS 19 güncellemesini de alacak. Yani şu an için minimum 4 senelik güncelleme desteğinin olduğunu söyleyebilirim. Zaten genel yazılım performansı olarak da stabilite ve verimlilik açısından en iyi işletim sisteminin iOS olmasından dolayı yazılım konusunda çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Dostlar, şimdi iPhone SE 2020 kimlere uygun? Bu sorunun cevabını vermeye başlayalım. İlk olarak baktığınızda batarya performansı, ekran boyutu ve tasarım anlayışıyla kendi döneminde çıkan cihazlarında şu anki güncel telefonlarında çok net bir şekilde gerisinde kaldığını belirtmem gerekiyor. Ancak Apple'ın bu ikonik tasarımını sevenler için bu saymış olduğum dezavantajlar avantaj gibi de gözükebilir. Yani burası biraz da kişisel. Fakat şu anda bu piyasada özellikle kamera, video performansı ve batarya olarak uygun fiyatlı ve küçük, kompakt, taşınabilir bir cihaz isteyenler için gerçekten iPhone SE 2020'den başka çok da bir seçeneğin olduğunu söyleyemem. iPhone SE 2020 günümüz şartlarında bile halen çok performanslı bir şekilde çalışabiliyor. Aynı zamanda baktığınızda kamera tarafında sundukları da oldukça doyurucu. 6500-7000 TL civarındaki fiyatıyla içerik üretimi konusunda da iPhone SE'nin ana kamerası gerçekten iyi bir performansa sahip. Batarya açısından pili çok iyi korunmuş veya sıfır olarak pili değiştirilmiş bir iPhone SE 2020 almıyorsanız gündelik kullanımda bile bir gününüzü çok rahat çıkartabilecek düzeyde değil. En fazla 5,5-6 saatlere varan ekran süreleri alabilirsiniz. Yani bu sürelere baktığımda ortalama bir kullanıcıyı en azından akşama kadar idare edebilecek seviyede, ama tam olarak bir günlük kesinlikle çıkarmayacaktır. Oyun odaklı bir kullanımda ise bu sürelerin yarısı gibi hesaplayabilirsiniz. Ancak hızlı şarj desteğiyle beraber tabii ki 30 dakikada %50 oranında şarj edebilmemiz batarya açısından bu dezavantajı biraz da kapatabiliyor. Ama yine de bir telefon aldığınız zaman 2022 şartlarında gerçekten böyle bir batarya performansı bence kabul edilebilir bir düzey değil. iPhone SE gibi kompakt ve bu kasayı seven birinin, bu cihazı alacak olan birisinin bu gibi dezavantajlara da katlanması gerekiyor. Kamera açısından baktığımda iPhone SE 2020 gerçekten fiyatının en iyilerinden. Bu kanaldaki yaklaşık 30-35 videoyu tamamen iPhone SE 2020 ile çektim. Bu noktada içerik üretimi konusunda da iPhone SE'nin çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. O videoları da kanalda aşağılara giderek ilk videolara geldiğiniz zaman bulabilirsiniz. Gerçekten içerik üretimi olarak da içerik üretmiyor olsanız bile video çekmeyi seviyorsanız da iPhone SE 2020'nin kamerasından ben çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. 2022 şartlarında kamera olarak da performans olarak da halen yeterli. Genel olarak baktığımda iPhone SE 2020 malzeme kalitesi, yazılımı, kamera deneyimi ve gerçekten performansıyla birlikte ve tabii ki ekran boyutu, kasa yapısı sizin için bir problem değilse, yani bu eski nesil iPhone tasarımını seviyorsanız bu telefon rahatlıkla alınabilir. Ekran kalitesi yönünde zaten inceleme kısmında anlattım. Bu telefonun ekranı kesinlikle kötü bir deneyim vermiyor. Ancak çok iyi de değil. Yani aradaki dengeyi korumak gerek. Bunun dışında genel deneyimiyle ikinci eldeki 6000 TL civarındaki fiyatıyla değerlendirdiğim zaman iPhone SE 2020'ye 10 üzerinden 7,5 rahatlıkla verebilirim. Evet dostlar, bu videoda iPhone SE 2020 2022 yılında hala alınır mı detaylı bir incelemesini sizlerle beraber gerçekleştirdik. Ben halen alınabileceğini düşünüyorum. Tabii ki de burada dezavantajları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet dostlar, sizlerle beraber iPhone SE 2020'yi 2022 şartlarında değerlendirdik. Ama ben olsaydım bu şartlarda iPhone SE 2020
2020'yi almazdım. Çünkü 4.7 inçlik ekran boyutu benim için artık hiç yeterli gelmiyor. Peki sizler iPhone SE 2020 hakkında neler düşünüyorsunuz? Alınır mı alınmaz mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ve 2022 yılında kullanmak serisinin bir sonraki konuğu hangi telefon olsun? Onu da yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.